Ukrayna, eğlenceli şehirleri, güzel kafeleri ve tarihi sokaklarıyla göz dolduran bir ülke. Doğusu Rusya, batısı ise Avrupa ile çevrili Ukrayna eski Slav dilinde sınır ülkesi anlamına geliyor. Rusya ve Avrupa arasında ikiye bölünmüş bu sınır ülkesi bugünlerde tatsız konularla gündemde. Ukrayna'nın içinde bulunduğu durumu anlamak için tarihine ve yaşanan olayların sebeplerine değinerek genel yaşam ve diğer tüm konular hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Videoya geçmeden önce izleyenlerin sadece %6'sı kanala abone. Kanalıma destek vermek için abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Ukrayna Doğu Avrupa'da yer alan bir ülke. Tamamı Avrupa'da olan Ukrayna, 603 bin kilometre kare ile yüz ölçümü bakımından Avrupa'nın en büyük ülkesi. Sınır komşuları ise Rusya, Belarus, Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Moldova. Güneyinde ise Karadeniz ve Azak Denizi bulunmakta. Karadeniz'i paylaştığımız Ukrayna en çok ziyaret ettiğimiz 7. ülke. Öyle ki Türkiye'den Ukrayna'ya her gün yaklaşık 20 uçak kalkıyor. Vize veya pasaport gerekmeden kimlikle girilebilmesi ve gezi maliyetinin uygun olması bunun en büyük sebepleri arasında. Ukrayna, Türkiye'nin 1 saat gerisinden gelmekte. İki ülke arası uçuş süresi ise yaklaşık 2 saat. Ukrayna'nın başkenti ve en büyük şehri Kiev. Ormanlarla çevrili bu doğa harikası ülke 44 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Etnik olarak nüfusun %77'si Ukraynalı ve %17'si Rusken, geri kalanı Belarus, Moldova, Kırım Tatarları, Bulgarlar ve diğer milletlerden oluşuyor. Ülkede 25 bin kadar da Türkiye vatandaşı yaşamakta. Ülke dışında yaşayan Ukraynalıların sayısı ise yaklaşık 10 milyon kişi, yani azımsanmayacak bir sayıda. Ayrıca Ukrayna 18 bin kişiyle 2021 yılında Avrupa'dan en fazla vatandaşlık alan 8. ülke. Ukrayna 3 milyon 18 bin farkla kadınların erkeklerden fazla olduğu ülkelerden biri. Ülkenin resmi dili Ukraynacayken Rusça da oldukça yaygın. Ayrıca bu iki dili konuşanlar birbirini anlamakta zorluk çekmiyor. Nüfusun yaklaşık %67'si Ukraynaca konuşurken %30 da Rusça konuşuyor. Rusların çoğunlukta olduğu doğu bölgelerinde ise ağırlıklı olarak Rusça hakim. Çok sayıda insan hem Ukraynaca hem de Rusça konuşuyor. Her 4 Ukraynalı'dan biri ise 2 dilde bilmekte. Ülkede İngilizce konuşanlarsa yaygın değil. Ukraynalılar Avrupa ülkeleri arasında İngilizce yeterlilik endeksinde sondan 5. sırada yer alıyorlar. Ülkenin yaklaşık %90'ı Hristiyan ve %7'si inançsızken geri kalanlarsa diğer dinlere inanıyor. Ukrayna'nın tarihine bakarsak, Ukraynalılar Doğu Slav kökenli bir halk, Ruslar da Doğu Slav kökenli. Bu iki halk aynı kültüre, dini inanca, ortak tarihsel geçmişe ve akrabalık ilişkilerine sahip. Ukrayna ve Rusya'nın tarihsel kökeni bugün Ukrayna'nın başkenti olan Kiev'e dayanıyor. Kiev 882 ve 1232 yılları arasında Beyaz Rusya ve Ukrayna'nın atası sayılan Kiev Dükalığı'nın başkentiydi. Yani Rusya'nın da Ukrayna'nın da doğum yeri Kiev. 12. ve 13. yüzyıllarda Kiev Rusyası dağılarak bağımsız prenslikler haline geldiler. Ukrayna toprakları uzun yıllar Litvanya, Polonya, Avusturya ve Macaristan yönetimi altında kaldı. Rusya ise ilerleyen yıllarda Moskova Dükalığı'nı kurdu. Yani Rusya ve Ukrayna'nın yolları yüzyıllar önce ayrıldı. Her ne kadar birbirine benzese de tekrar bir araya gelene kadar ortaya iki farklı dil ve kültür çıktı. 1922 yılında Sovyetler Birliği'ne katılan Ukrayna, 1991 tarihinde birlikten ayrıldı ve bağımsızlığını ilan etti. Şu an ülke yarı başkanlık sistemiyle yönetilen anayasal bir cumhuriyet. Bugün Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaşın nedenlerine bakarsak, iki ülke arasındaki gerilim hem Rusların hem de Ukraynalıların Kiev Dükalığı'nı kendi tarihlerinin parçası olarak görmesi ve bu devletin kendilerine ait olduğunu öne sürmelerine uzanıyor. Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana da Rusya ile ilişkilerde bir gerginlik hakim. İki ülke arasındaki kriz, 2013 yılında Rus yanlısı Ukrayna Başkanı'nın Avrupa Birliği ile olan ortaklık anlaşmasını imzalamayı reddetmesi ve çıkan olaylar sonucu görevden alınmasıyla başladı.
2014 yılındaysa Rusya'nın Ukrayna'ya ait olan Kırım ilhakıyla iki ülke arasındaki kriz en yüksek seviyesine ulaştı. Yine 2014 yılında Rus yanlısı isyancılar, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin büyük bir bölümünü ele geçirdi. Rusya'nın desteklediği isyancılar, iki bölgenin fiilen kontrol ettikleri kısımlarını Halk Cumhuriyeti olarak ilan ettiler. Ukrayna'nın doğusunda yaşanan bu çatışmalar 2014'ten bugüne dek en az 14.000 can aldı. Rusya ile ilişkileri daha da kötü olan Ukrayna, 2017 yılında Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını imzaladı. Anlaşmayla Ukrayna vatandaşlarına Avrupa ülkelerine giriş için vize serbestliği verildi. Ülke 2024 yılında da Avrupa Birliği üyeliğine başvurmaya hazırlanıyor. Ukrayna 2008'den beri de NATO'ya dahil olmak istiyor. Tüm bunlar Ukrayna ve Rusya ilişkilerini her geçen gün daha da gergin bir hale getirdi. Rusya geçtiğimiz günlerde de Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını resmen tanıdı. 24 Şubat günde Ukrayna'ya işgal harekatı başlattı. Yani Rusya Ukrayna'ya resmen savaş açtı. Rusya Başkanı Putin askeri operasyonun amacının bu bölgelerdeki insanları savunmak olduğunu söylese de, işgalin ana sebebi olarak Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO gibi kurumlarla yakın ilişkisine karşı çıkması gösterilmekte. Putin, Ukrayna'nın hiçbir zaman NATO'ya katılmamasını ve askeri yardım almamasını talep etti. Ancak bu talebi NATO tarafından reddedildi. Yani Rusya'nın talepleri arasında NATO'nun genişlemesinin engellenmesi, Rusya sınırı yakınlarında silah dağıtımının durdurulması ve Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmemesi var. İki ülkenin askeri gücünü karşılaştırırsak, Rusya ordusu dünya sıralamasında 2. sıradayken Ukrayna ordusu 25. sırada. Rusya'nın savunma harcamaları 42 milyar 149 milyon dolar. Ukrayna'nın savunmaya ayırdığı bütçe ise 9 milyar 600 milyon dolar. Rusya'nın toplam askeri personeli 3,5 milyon, aktif asker sayısı ise 1 milyon 14 bin. Ukrayna'nın toplam askeri personeli 1 milyon 245 bin, aktif asker sayısı ise 255 bin. Yani iki ülke arasındaki aktif asker sayısı 795 bin farklı Rusya'nın lehine. Rusya'nın yedek personel sayısı 2 milyonken Ukrayna'nın ise 900 bin. Ayrıca Rusya 6850 nükleer başlığıyla dünyada en fazla nükleer silah sahip ülke. Savaş sırasında gündemde olan Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en güçlü ordusuyken Fransa 7. İngiltere 8. Türkiye ise dünyanın en güçlü 13. ordusuna sahip. Ülke ekonomisine bakarsak, İnsani Gelişme Endeksinde 74. sırada yer alan Ukrayna, gelişmekte olan bir ülke. 3.425 dolarlık kişi başı milli gelirle de Avrupa bölgesindeki en kötü ekonomiye sahip. Dünya Sefalet Endeksi sıralamasında da 46. sırada. Ukrayna topraklarının 2/3'ü verimli arazilerden oluşuyor. Tarım ürünleri ihracat hacminin %45'ini oluşturmakta. Ülke dünya buğday ihracatında da 2. sırada. Yine mısır ve ayçiçek yağı ihracatında da ilk sıralarda yer alıyor. Demir ve demir çelik üretimi de önemli düzeyde. Yazılım ve bilgi teknolojilerine oldukça önem veren Ukrayna, Avrupa'da en çok sertifikalı yazılım uzmanına sahip. Şu an içinde bulunduğumuz durumun ekonomik sonuçlarını anlamak için ülkelerin Ukrayna ve Rusya ayrı olan ekonomik durumunu karşılaştıracağım. Ukrayna'nın ihracat ve ithalatında ilk sırada yer alan ülke Rusya. Ülke doğalgaz ve petrolün büyük kısmını ithal ediyor. Rusya'dan ithal ettiği doğalgazın oranı ise %30 civarında. Avrupa ülkeleri ise doğalgaz ihtiyacının %90'ını ithal ediyor ve %50'sini Rusya'dan almakta. Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile iyi ekonomik ilişkileri bulunuyor. Özellikle buğdayda ithalatın %85'i Rusya ve Ukrayna'dan yapılmakta. Ukrayna'nın Türkiye'ye yaptığı ihracatın %70'ini tahıl ve metal ürünleri oluşturuyor. Bunun yanında Türkiye Çin'i bile geride bırakarak Rusya'dan en fazla tarımsal ürün ithal eden ilk ülke. Türkiye doğalgaz ihtiyacının yaklaşık %40'ını, petrol ihtiyacının ise %25'ini yine Rusya'dan ithal etmekte. Tekrar Ukrayna'ya dönersek, Ukrayna 2021 Yolsuzluk Algısı Endeksinde 180 ülke arasında 122. sırada. Yolsuzluk ve rüşvet ülkede büyük bir sorun. Hatta milyonlarca dolar yolsuzluk yaptığı iddia eden eski başkanın kaldığı lüks konut, yolsuzluk müzesine çevrildi.
Ülke yargı reformlarıyla bu yolsuzluğa karşı bir savaş veriyor. Ukrayna elektrik fiyatlarına son 2 yılda Avrupa'da en fazla zam yapan 3. ülke. Türkiye ise ilk sırada. Yine doğalgaz fiyatları artışında da Türkiye'den sonra 2. sırada geliyor. Başkent Kiev'de 2021 yılı yaşam maliyeti listesinde en hızlı pahalanan 3. şehir. Yine Ukrayna Avrupa'da politika faizi en yüksek 3. ülke. İlk ülke ise Türkiye. Ukrayna'nın para birimi Ukrayna grivnası. 1 Türk lirası 2.16 grivneye eşitken 1 dolar 29.83 grivneye eşit. Ülkede asgari ücret 6.500 grivna, yani 216 dolar. Ortalama maaş ise 14.345 grivna. Ukrayna'da memur olmak için sınava girmeye gerek yok. Üniversite mezunu olup direkt başvuru yapılması yeterli. Memurlar diğer mesleklere göre daha az maaş alıyor ve işten çıkarılmama garantisi yok. Ülkede en az maaş alan mesleklerden biri de öğretmenler. Bir inşaat işçisi öğretmen veya polisten daha fazla maaş alabilir. Doktorların, öğretmenlerin veya diğer meslek sahiplerinin bahşiş veya hediye adı altında rüşvet alması oldukça yaygın ve bu normal olarak görülüyor. Market fiyatlarına örnek verirsek, 1 litre süt 40 grivna, 1 kilo tavuk 100 grivna, 1 litre ayçiçek yağı 60 grivna ve 630 gram Nutella 170 grivna. Ülkede alkol, tütün ürünleri ve et ucuzken diğer ürünler daha pahalı. Kiralık daire fiyatları merkezi şehirlerde ortalama 8.000 grivna. Ama merkezi yerlerin dışında daha uyguna birçok daire bulunabilir. Bunun yanında bazı fatura tutarları çok pahalı. Verilere göre Ukraynalıların gelirlerinin %60'ı gıda ve faturalara gidiyor. İnternet fiyatları ise tersi olarak oldukça uygun. Ukrayna'nın kültürüne ve yaşantısına bakarsak, Ukraynalılar cana yakın ve samimi insanlar. İletişimleri iyi ve sohbet etmeyi severler. Yaşam koşulları ise Türkiye'dekinden pek farklı sayılmaz. Kadınlar çalışma hayatında ve daha birçok alanda erkeklerden daha aktif. 2021 yılından itibaren de bazı meslek gruplarındaki kadınlar için askeri kayıt zorunluluğu var. İnşaat mühendisliği, havacılık ve bazı sağlık bölümleri bu 35 mesleki alandan birkaçı. Ukrayna eğlence ve gece mekanlarıyla meşhur olsa da dünya mutluluk sıralamasında 110. sırada. Ayrıca 2021 raporuna göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne en fazla dava başvurusu yapan 3. ülke. İlk ülke Rusya iken Türkiye'de 2. sırada. Ülkede Sovyetlerden kalma evler oldukça yaygın. Bu binalar genellikle çok yüksek, eski ve renksiz. Bazı binaların dışı insanı ürkütebilir ve bina kapıları da bir depoya giriyor hissi verebilir. Ama çoğu evin içi yaptırılmış ve modern bir yapıda. Ayrıca Sovyet döneminden kalmış çoğu binada otopark alanı bulunmuyor. Bu nedenle boş arazilerde araba park etmek için sıralı ve numaralı konteynerler var. Bunun bir diğer nedeni de araçları hırsızlıktan korumak. Yeni binalarda ise evler gibi otoparklar da satın alınıyor. Toplu taşıma araçları gelişmiş değil. Elektrikli otobüsler tellere bağlı bir şekilde gidiyor ve elektrik kesilince yolda kalabiliyor. Metro hatları olsa da çoğu tren oldukça eski. Ülkede her araba taksi görevi görüyor. Bizdeki gibi taksiler yok. Çoğunlukla Uber veya Uber tarzı işletmeler mevcut ve fiyatları çok uygun. Ayrıca herhangi bir araç aynı yöne giden bir kişiye belli bir ücret karşılığında aracını alabilir. Ukrayna kötü ve çukurlu yollarıyla meşhur. Oldukça merkezi şehirlerde bile yolların bozukluğuna şaşırabilirsiniz. Öyle ki yetkililer yolların onarımı için 56 yıl gibi oldukça uzun bir süre gerektiğini belirtti. Aslında bu durum finansman eksikliğinden çok görev ihmali ve malzeme kalitesizliğinden kaynaklanıyor. Ama zaten çoğu Ukraynalı bu duruma alışmış durumda. Ülkede para göndermek oldukça kolay. Sadece karşı tarafın hesap numarasının girilmesi yeterli. Başka bir bilgi istemiyor. Ayrıca SIM kartı da kimlik göstermeden herhangi bir büfeden direkt alınabilir. Ülke hakkında diğer bilgilere bakarsak, Ukrayna'nın Çernobil kenti, insanlık tarihinin en korkunç çevre felaketlerinden birine sahne oldu. 26 Nisan 1986'da o dönem Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Çernobil nükleer santralinde patlama yaşandı. Bu patlamayla Hiroşima'ya atılan atom bombasından 50 kat daha fazla radyasyon yayıldı. Patlama Türkiye dahil birçok ülkeyi etkiledi. Facia ilk anda santralde görevli 31 kişinin yaşamına mal olurken yaklaşık 200.000 kişinin de doğrudan ya da dolaylı olarak ölümüne sebep oldu.
Facianın etkileri nedeniyle yüz binlerce çocuk sakat dünyaya geldi ve kanser vakaları arttı. Kazanın olumsuz etkilerinin nesiller boyunca sürmesi bekleniyor. Nükleer facianın nedeni olarak ilk anda personel ve yönetim gösterilse de, yayınlanan yeni raporda operasyonel personelin hatası sonucu başlayan kazanın, reaktörün yetersiz tasarımı nedeniyle bir felakete dönüştüğü belirtildi. Patlamadan bu yana yaklaşık 4000 kilometrekarelik bir alan terk edilmiş durumda. Yasak bölge Ukrayna ve Belarus topraklarını kapsıyor. Patlama sonrasında Doğu Karadeniz'de radyasyon seviyesi 7 kat arttı. İstanbul ve Edirne'nin bazı bölgelerinde radyasyon seviyesi 1000 kat fazla bir değere ulaştı. İlerleyen yıllarda kanser vakaları Marmara'da 2 kat, Karadeniz'de ise 3 kat arttı. O dönemde Türkiye felaketi görmezden gelse de, Amerika'da yaşayan İbrahim Yaşas'ın kan bağışında bulunmak istediğinde karşısına federal sağlık kanunları çıktı. Kanunda 1980 ve 1996 arasında Türkiye'de 5 ay geçirenlerin kan bağışlayamayacağı belirtiliyordu. İlginç bilgilere bakarsak, Lviv dünyada kişi başına düşen en fazla kafe sayısına ev sahipliği yapmakta. Yine Ukrayna dünyanın en derin 2. metro istasyonuna sahip. Kiev metrosunun Arsenalna istasyonu dünyanın en derin 2. istasyonu. İstasyon yerin 346 metre altında bulunuyor. Son olarak da Kanuni Sultan Süleyman'ın karısı ve Osmanlı'nın en güçlü kadınlarından biri olan Hürrem Sultan Ukrayna kökenliydi. Ukrayna mutfağına bakarsak, popüler geleneksel yemekleri arasında vişneyle doldurulan bir çeşit mantı olan vareniki, pirinç, havuç ve etle doldurulmuş lahana sarması bulunur. Ukrayna'nın en ünlü yemeği pancar çorbasıdır. Pancar çorbası Rusya ve Polonya gibi Slav ülkelerinde de sıklıkla yapılır. Pancar, lahana ve patatesten yapılan çorbaya çoğunlukla domuz eti de ilave edilir. Ukrayna'nın en meşhur içkisi ise vodka'nın biraz daha serti olan horilkadır. Doğal ve tarihi birçok güzelliğe sahip Ukrayna gezilecek yerler konusunda oldukça zengin bir ülke. Tarihi önemiyle başkent Kiev, yine tarihi sokakları ve mimari yapılarıyla Lviv şehri, gece hayatı ve plajlarıyla Odessa ve 20. yüzyılın en büyük felaketlerinden birinin yaşandığı Çernobil şehri gezilecek yerlerden birkaçı. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu Ulu Önder Atatürk'ün bir sözüyle kapatmak istiyorum. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.